Sana bir soru soracağım. 1939 yılında dünyanın en büyük ordusu 5 milyon nüfusu küçücük bir ülkeye saldırıyor. Tanklar var, uçaklar var. 1,6 milyon asker var. Karşısında ne var? Kayakçılar. Yani adamlar kayakla savaşa gidiyor. Ve bu kayakçılar dünyanın en büyük ordusunu 105 gün boyunca durduruyorlar. Bu hikaye okul kitaplarında yok. Belgesel izlemediysen muhtemelen bilmiyorsun. Ama bilmen gerekiyor. Çünkü bu bir milletin neden yapıldığını gösteren nadir hikayelerden biri. Buyur otur. Anlatıyorum. İkinci Dünya Savaşı yeni başlamış. Hitler Polonya'yı çiğniyor. Avrupa kan gölüne dönüyor ve bu karmaşanın tam ortasında Stalin masasına oturuyor, haritaya bakıyor. Gözü Finlandiya'ya takılıyor. Neden? Çünkü Sovyetler Birliği'nin en büyük ve en değerli şehirlerinden biri olan Leningrad, Fin sınırına sadece 32 kilometre uzakta. Düşün bunu. 32 kilometre. Bursa'dan İznik daha uzak. Yani teorik olarak Finlandiya'dan bir top mermisiyle Leningrad'ı vurabilir. Stalin bunu kabul edemiyor ve Finlandiya'ya şunu söylüyor. Bu toprakları bize verin. Karşılığında size başka bir toprak parçası verelim. Finler masaya oturuyor, dinliyor ve hayır diyor. Şimdi dur bir saniye. 1939'da Stalin'e hayır demek. Neye benziyor? Adamın ordusu o dönemde dünyanın en büyüğü. 160 milyon nüfuslu bir devlet, senin nüfusun ise 3,5-4 milyon ve sen hayır diyorsun. Tabi Stalin haliyle gülüyor önce. 30 Kasım 1939 sabahın erken saatlerinde Sovyet ordusu Finlandiya sınırını geçiyor, savaş bile ilan etmeden. Çünkü Stalin'e göre bu iş 2 haftada biter, belki 3. Askerlere kışlık kıyafet bile vermiyor, gerek yok, döndüğünüzde kış bitmiş olur diyor. Ve işte burada her şey ters gidiyor. Finlandiya kış ülkesi. Orada doğmuşlar, orada büyümüşler, ormanı tanıyorlar, karı tanıyorlar, soğuğu tanıyorlar. Ve en önemlisi kendi topraklarını tanıyorlar. Sovyet askerleri ağır tanklarla, gürültülü araçlarla yola çıkıyor, Finler ise sessizce kayağa binip ormana dalıyor. En çarpıcı örneği anlatayım. Suomussalmi, küçük bir kasaba. Sovyetler bu kasabayı almak için iki tam tümeni yaklaşık 45 bin askeri bölgeye gönderiyor. Karşılarında kaç Fin var biliyor musun? 11 bin. 4 katı fazla asker, onlarca kat fazla tank, üstün silah. Ne oldu biliyor musun? Finler o 45 bin kişilik orduyu paramparça etti. Nasıl mı? Şöyle, Fin kayakçı birlikleri geceleri ormandan çıkıyor, Sovyet konvoylarına saldırıyor ve geri kayboluyor. O kadar hızlılar ki Sovyetler tepki bile veremeden her şey bitiyor. Ardından Sovyet birlikleri ikmal hatları kesilmiş halde kalıyor. Yemek yok, yakıt yok, ısınma yok ve dışarıda eksi 40 derece bir hava var. Sovyet askerleri donarak ölüyor, aç kalarak ölüyor, kendileri birbirlerine ateş ederek ölüyor. Çünkü gece ormandan bir ses geliyor, panik başlıyor. O dönemde Sovyet ordusunda başka bir sorun daha var. Stalin 1937'de kendi ordusunun en yetenekli komutanlarını tasfiye etmişti. Neden mi? Çünkü güç paranoyası böyle işler. En iyi adamlarından korkarsın, geriye kalan komutanlar ise ne yapacaklarını bilmiyor. Finlandiya gazetelerinde o dönemde şöyle bir başlık atılıyor. Fin kayakçıları bir gecede 100 kilometre giderek Rus birliklerine baskın yapıyor. Şimdi bir kavramdan bahsetmem gerekiyor. Fince bir kelime var. Sisu. Türkçe'ye tam çevrilemiyor, içten gelen güç diyorlar, cesaret diyorlar ama bunların hepsi eksik kalıyor. Sisu şu demek aslında. Her şey bittiğinde daha bitmemiş gibi devam etmek. Kazanamayacağını bile bile savaşmak. Çünkü başka seçenek yok. Bu toprak senin. Bu soğuk senin. Bu orman senin. Finler bunu nesiller boyu öğrendiler. İsveç'in yüzyıllarca egemenliği altında kaldılar. Sonra Rus İmparatorluğu'nun bağımsızlıklarını 1917'de, yani bu savaştan sadece 22 yıl önce kazandılar. 22 yıl önce bağımsız olan bir millet. Ve şimdi dünyanın en büyük ordusuna gitmeyeceğiz diyor. Sisu tam olarak bu işte. Peki ne oldu sonunda? Sovyetler durumun ciddiyetini anlayınca bu sefer gerçekten hazırlandı. Şubat 1940'ta 600 bin asker ve çok daha fazla topçu desteğiyle saldırıya geçtiler. Bu sefer Finler direnemedi. Mart 1940'ta barış masasına oturuldu. Finlandiya topraklarının yaklaşık 1/10'ini kaybetti.
Karelya bölgesi Sovyetlere geçti. 400 bin Fin evini terk etti. Ama ülke ayakta kaldı, bağımsızlık korundu ve bu o gün için gerçek zaferdi. Ama asıl etki başka bir yerde ortaya çıktı. Bu savaşı yakından izleyen biri vardı. Hitler. Hitler şunu gördü. Sovyet ordusu küçücük Finlandiya'ya karşı 105 günde ancak toprak koparabildi. Ve bunun için 170 binden fazla askerini kaybetti. Hitler'in aklında bir şimşek çaktı. Bu ordu o kadar da güçlü değil ve 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Barbarossa Harekatı. Yani Finlandiya'nın bu savaşı dünya tarihinin gidişatını doğrudan etkiledi. Şimdi şunu sor kendine. Bu insanlar ne yaptı? Kayakları vardı, ormanları vardı ve topraklarını tanıyorlardı. Karşılarında 1,6 milyon asker, yüzlerce tank, onlarca uçak vardı ama bir şeyleri daha vardı. Sisu, kaybedeceklerini bile bile savaşma inadı. Ve bu inat onları tarihe geçirdi. Dünyada bazı milletler vardır ki onları kitap sayfalarına sığdıramazsınız. Finler bunlardan biri. Bu seri bunun gibi hikayeleri anlatacak. Her bölümde farklı bir millet, farklı bir an. O anlar ki tarih orada kırıldı. Eğer bu kanalda kalmak istiyorsan ne yapman gerektiğini zaten biliyorsun. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere.